Kadın ve miras. Kur'an'ı bütünsel olarak değerlendirmemek yüzünden, kadınlarla ilgili yanlış anlaşılan diğer bir konuysa miras meselesidir. İlk anlaşılması gereken mesele, Kur'an'a göre mal, para ve benzerinin paylaşımında önceliğin vasiyette olduğudur. Kur'an'ın bu açık hükmünün mezhepçi İslamcılar, varise vasiyet yoktur şeklinde uydurma bir hadisle ortadan kaldırma cüretini göstermişlerdir. Böylece, hadisle dine ilave yapmanın ötesinde, hadisle Kur'an ayeti bile iptal edilmeye kalkılmıştır. Kur'an'a göre önce vasiyet ve borçlar halledilir. Maide suresi 106. ayette ve Bakara suresi 180. ayette vasiyet yapılmasının söylendiğini görebiliriz. Nisa suresi 11. ve 12. ayette tavsiye edilen paylaşma anlatılırken, bu paylaşmanın vasiyet ve borçların halledilmesinden sonra olduğu söylenir. Kadın ve erkek mirasını incelerken, Kur'an'ın tüm sistemi içinde para akışını ve maddi ilişkileri anlarsak, mirastaki paylaşmayı daha iyi anlarız. Kur'an'a göre erkek evlenirken kadına mehir verir. Mehir kadına verilir, kadının ailesine değil. Kur'an, mehirin miktarını belirtmediği için, örneğin maddi ihtiyaç halinde olan, evini yurdunu terk edip evlenecek olan kadın, mehir olarak ev, araba ve benzeri isteyebilir. Koca adayıyla bu mehirde anlaşırsa evlilik olur. Yok kadın böyle bir mehir talebinde bulunmazsa, mehir bir yüzük, bir hediye, bir takı ve benzeri de olabilir. Kur'an, mehirin uygun bir tarzda verilmesini ister. Miktarını belirlemeyerek, birçok konuda oluşturduğu esnek ortamı burada da oluşturur. Mehir, iki tarafın üzerinde anlaştığı bir miktardır. Fakat her durumda erkekten kadına bir maddiyat transferi mehirle gerçekleşir. Ayrıca Kur'an'a göre erkek, kadının ve çocukların geçimini üstlenir. Eğer boşanma olursa, çocukların masrafları, anne çocuğu emziriyorsa annenin de masrafları, Kur'an'a göre erkeğin yükümlülüğündedir. Yani Kur'an'a göre erkek hem mehirle hem de karısının ve çocuklarının masraflarını karşılamakla, kadına yüklenmeyen bu harcamalardan sorumlu tutulur. Dul kalan kadınlarınsa aldıkları mehir ve diğer varlıkları geçinmelerine yeterli değilse, ihtiyaçları varsa, uygun tarzda geçindirilmeleri tüm Müslümanların vazifesidir. Bakara suresi 241. ayet. Görüldüğü gibi erkeğin parası ve maddi varlığı sürekli bölünür ve üzerinde birçok sorumluluk vardır. Buna karşı Allah, erkek çocuğa kız çocuğunun 2 katı miras önerir. Nisa suresi 11. ayet. Mirasla ilgili teferruatlar Nisa suresi 11, 12 ve 176. ayette okunabilir. Mirasçı olan anne, babaysa, mirastan ikisi de 6'da 1 olarak eşit hisse alırlar. Görüldüğü gibi Allah, erkeğin malını böleceği, iş kurmak için sermaye gerekeceği yaşlarda, erkeğe kız kardeşinin 2 katı miras önermektedir. Fakat çocuğu ölen anne ve babalarda böyle endişelerin olması pek muhtemel değilken, önerilen miras her birine hem babaya hem de anaya 6'da 1'dir. Kimi insanların şu anda devir böyle, artık kadınlar da çalışıyor. Veya oğlumun hanımı da kendi de zengin, kızımın kocası da kendisi de fakir gibi farklı özel şartlarını ifade eden durumları oluşabilir. Daha evvel de dediğimiz gibi Kur'an'da esas olan vasiyettir. Tüm bu miras dağıtımları vasiyet ve borçlardan geri kalan içindir. Kişilerin özel durumları, özel istekleri varsa vefat etmeden kızlarına bırakacakları vasiyetle oğullarıyla mirası dengeleyebilir ve Kur'an'ın izin verdiği bu esneklikten yararlanabilirler. Bu konuda da gördüğümüz gibi sorun Kur'an'a ön yargılı yaklaşımlarda ve Kur'an'ı bütün olarak kavramaya çalışmamaktadır. Yoksa Kur'an her konunun en mükemmel şekilde çözümünü sunmaktadır.